George Junius Stinney 8 ve 11 yaşlarında iki beyaz kız çocuğunu öldürmekten tutuklandı. Davası 2,5 saat sürdü. 1929'da doğan George, henüz 14 yaşındayken elektrikli sandalyede idam edildi. George Stinney, 20. yüzyılda Amerika'da idam edilmiş en genç isimdir. Stinney davası, Amerika'da ırkçılığın yoğun olarak yaşandığı dönemlerde gerçekleşmiş olup, bu ve benzer olayların etkisi günümüze kadar ulaşmıştır. Peki 14 yaşındaki bir çocuğu idama götüren olaylar nelerdi? Cinayet ve tutuklama. 23 Mart 1944, 11 yaşındaki Betty June Binnicker ve 8 yaşındaki Mary Emma Thames bir anda ortadan kayboldu. Bisikletleriyle gezip George Stinney ve kız kardeşiyle de konuşan küçük kızlar evlerine geri dönmeyince yüzlerce kişilik arama ekipleri oluşturuldu. Arama çalışmaları bir gün sonra sonuç verdi ve iki küçük kızın cansız bedeni siyahların yaşadığı tarafta bir çukurun içinde bulundu. Alkolü kasabası siyah ve beyazların ayrı yaşamaları için ikiye bölünmüştü. Yapılan incelemenin ardından kızların kafasına çekice benzer bir aletle vurulduğu ortaya çıktı. Ayrıca raporda cinsel tacize dair bulgular da vardı. George dışında bir şüpheli daha olmasına rağmen tutuklanan kişi Stinney oldu. Tutuklanma sebebi sadece öldürülen kızlarla ölmeden bir gün önce konuşurken görülmesiydi. Davanın görülmesi. George'un tutuklanmasının ardından babası işten çıkartıldı ve aile kasabadan taşınmak zorunda kaldı. George tüm dava sürecini tek başına geçirdi. George'un kardeşlerinin şahitliği mahkeme tarafından kabul edilmedi. Ayrıca mahkeme tarafından George'a sağlanan avukat herhangi bir savunma yapmadı. Dava sürecinde George'un suçlu olduğuna dair hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Polis, George'un cinayeti itiraf ettiğini söylese de George mahkemede bunu itiraz etti. Tüm jüri üyeleri beyazdı. Mahkeme salonundaki tek siyahi kişi George'tu ve hatta diğer şüphelinin bir akrabası jüride yer alıyordu. Dava 2,5 saat, jürinin kararını vermesi ise sadece 10 dakika sürdü. Jüri, George'un suçlu olduğunu hükmetti. İdam. 16 Haziran 1944, sabah 07:30. George 1,55 boyunda ve sadece 40 kilogramdı. Küçük bedeni elektrikli sandalyeye uygun değildi. Boyunu uzatmak için kendi elinde getirdiği İncil altına koyuldu. İlk elektrik şokuyla George'un sol kolu bağlardan kurtuldu ve yüzüne oturmayan maskesi kaydı. George'un yaşlı gözleri, dehşet dolu yüzü ve ağzından akan salyalar odadakiler tarafından görüldü. 2 elektrik şoku daha verildi ve 4 dakika sonra George'un öldüğü bildirildi. Davanın tekrar açılması. Yerel bir tarihçi ve avukatların yoğun çalışmasıyla dava 2014'te tekrar görüldü. Çocuğun kendisini savunma hakkı çiğnenmiş ve itirafı ile ilgili soru işaretleri vardı. Dava düştü. George Stinney 70 sene sonra manevi olarak serbest kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz alt tarafta bulunan beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.